Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde kullanacağımız ipimiz bu. Şöyle göstereyim. Evet. Modelimiz oldukça güzel ve çok çabuk ilerleyen, kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için ilmek sayısı 11 ve katları artı 3. İlmek sayısında başlayacağız. Yapacağımız örgüye göre ilmeğimizi bu şekilde ayarlayıp başlayacağız. 11 ve katları artı 3 ilmek ekleyeceğiz. Ben 2 model üzerinden başlayacağım modeli anlatmaya. Onun için model için 22, 3 de artı ilmek alacağım. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 model için artı 3 ilmek de ekleyeceğim. Şöyle. Evet. Şu anda şişimde 25 ilmeğim var. 25 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizi altında şöyle 2 sıra haroşa yapmamız için ters olarak örüyorum. Yani fazla lastik de kullanılmıyor. Bu model lastik istemiyor. Altı dilimli bir model. Onun için şöyle 2 sıra haroşa kullanacağım sadece. Evet. Ters olarak ördüm. Şimdi bu sırada da yine ters öreceğim ilmeklerimi. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bir sıra daha ters olarak örüyorum. Diğer yüze geçtiğimde modelimi kurmaya başlayacağım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Şimdi birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şu şekilde.
Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. Bir düz daha ördüm. Bir kez daha doladım. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi ipimi öne alarak ikisini bir ters örerek kestim. İki ilmeği yine aynı şekilde ikisini bir ters örerek kestim. 2 ilmeğimi ters örerek kestim. 3 defa yaptım bu işlemi. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. 2 ilmeği ters örerek kestim. 4 defa, bakın 4 ilmek oluştu. 4 defa bu işlemi yaptım. Bir doladım. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Kaç etti dolamamız? 1, 2, 3. Bir düz ilmek ördüm. Bir kez daha doladım. Yani bakın 4 kez de dolamış oldum. Artırmış oldum yani. 1, 2, 3, 4. 4 kez doladım. Son yaptığım dolamadan sonra sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. 4 kez de bu işlemi yapıyorum. Son 2 ilmeği ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Aynı işlem. 4 kez bu işlemi yaptım. Bakın 4 ilmek bu şekilde oluştu. Bir doladım, bir düz ilmek ördüm. Bir doladım, bir düz ilmek ördüm. Kenarlarda 2 dolama yapıyoruz. Yani bakın 2 tane artırma yaptık. Ortada 4 artırma yaptık. Bu kenarda yine 2 artırmayla başlamıştık. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay, çok çabuk ilerleyen bir model. Model ilerledikçe altta da şöyle dilimlenme olacak. Dalgalı ajur diye geçiyor. Bu model görmüşsünüzdür daha önce. Bugün de bu modeli çalışmak istedim. Gördüğünüz gibi sıra sonuna geldik. Bütün ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna geldim. Dördüncü sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Şöyle. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar devam ettim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizde birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters olarak örelim. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şöyle.
Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın önce bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir kez daha doladım. Yani 2 tane burada artırma yapmış olduk. Sıra başında 2 tane artırma yaptık. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir ters örerek kestim. 4 defa bu işlemi yapacağız. 2 ilmeği ikisini bir ters örerek kestim. Arada artırma yapmıyorum. Bak sadece kesme işlemi yapıyorum. Onu da ters örerek yapıyorum. 4 kez bu işlemi yaptık. Bakın 4 ilmek oluştu. Şöyle netlesin biraz. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. 1, 2, 3 dolama. Dördüncüyü de yaptım. Şimdi yine kesme işlemine geçiyorum. Dördüncü dolamadan sonra yine 2 ilmeğimi ikisini bir ters örerek kestim. 4 kez bu işlemi devam edelim. Bu şekilde. Yani 8 ilmeğimizi 4 ilmeğe düşürmüş olduk. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Burada dolama yapmıyoruz. Direkt kenar ilmeğimi ördüm. Bakın model oluşmaya başladı. 4. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şöyle devam edelim. Model çok çabuk ilerleyen bir model. İstediğiniz ipte uygulayabilirsiniz. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Bakın dilimlerimiz oluştu. Model kendini göstermeye başladı. Bir de modelin şöyle bir parçada büyüğünü yaptım. Bunu da 4 dilim üzerinden başladım. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce yaptım. Aynı ip yine 3,5 numara şişle ördüm bunu da. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Daha ince ipler de kullanabilirsiniz. Daha kalın şiş kullanırsanız o zaman daha şöyle ajurlu, dantel gibi bir görüntüsü olur. O şekilde şal yapabilirsiniz etol şallarda. Bebe yünleriyle bebek yeleklerinde, hırkalarında, süeterinde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde onlara uygun iplerle kullanabileceğiniz harika bir model. Altıda şöyle dilimler oluşması çok güzel, farklı bir görüntü veriyor. Evet, sizler nelerde kullanacaksınız? Hangi ipleri kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.